O bir efsane, o bir fiyat performans canavarı. O Türkiye'de en çok satan ve üzerine defalarca içerikler oluşturulan ve hala kimsenin tahtından indiremediği dış filtre Sunsun 603B dış filtre. Bu filtreyi aldığım günden itibaren üzerinde 2 tane video çektim ve ikisi de kanalda mevcut. Detayları isterseniz izleyebilirsiniz. Fakat konumuz bugün kutu açılışı ya da ürün incelemesi değil. 2026 yılında hala Sunsun 603 alınır mı, alınmaz mı? Ne gibi artı yönleri var, ne gibi eksi yönleri var? Bu ürün hakkındaki detaylı övmece ve sövmece başlıyor. Ben hala faal olarak bu filtreyi kullanmaktayım arkadaşlar. Bu ürünün şu an sadece kasası ve motoru var bu arada kutunun içerisinde. Diğer emiş ve basış aparatları, hortumları vesaire balkonda duruyor. O yüzden sadece şu an meşhur ikonik tasarım üzerinden gideceğiz ve o meşhur motoru üzerinden konuşacağız. Sunsun 603B dış filtrenin övmecesi başlıyor. Ürünün övdüğümüz birinci noktası tabii ki de fiyatı arkadaşlar. Günümüz şartlarında hemen bakıyorum. Günümüzde şu filtrenin fiyatı 2000 ila 2500 TL arasında değişiyor arkadaşlar. 2 yıl önce ben bu ürünü yanlış hatırlamıyorsam 1300 bandında bir şey almıştım. 2000-2500 baremindeki fiyatı günümüzde alınabilir bir miktar mı derseniz evet, alınabilir bir fiyat. 2000 ila 2500 TL baremine kaliteli bir dış filtre bulmanız zor. Orta segment diyebileceğimiz askı filtreleri tercih edebilirsiniz fakat bunun işini yapacak bir dış filtre ben görmedim, duymadım açıkçası. Övdüğüm birinci madde tabii ki fiyatı arkadaşlar. İkinci madde de Sunsun 603B benim şu ana kadar kullandığım en sessiz filtrelerden birincisi. İkincisi ne derseniz Dofi'nin SFP34 motorlu pipo filtresi ya da SFP16. Onunla alakalı da bir video çekeceğiz ama konumuz o değil. Benim şu ana kadar kullandığım en sessiz dış filtre Sunsun 603B'dir. En sessiz derken gerçekten en sessiz, yani sıfır. Bir filtreye sıfır ses olarak örnek verecekseniz Sunsun 603B'yi örnek verebilirsiniz. Gerçekten sıfır sesi var. Tabii ki ilk kurulumda hava yapma durumlarında bir baloncuk sesi, bir pervane sesi falan şu arkadaştan bir şeyler duyuyoruz fakat içindeki havayı attıktan sonra, dolaşımı sağladıktan sonra çok iyi yani. Gerçekten ses konusunda kusursuz diyebilirim. En sevdiğim noktalardan biri de sessizlik konusu. Yatak odanıza bir akvaryum kurup da Sunsun 603B'yi bağlarsanız bu filtreden kesinlikle ses duymazsınız. Tabii ki çıkış ucundan su seviyesine göre ses gelebilir ama filtrenin şu motorundan sıfır ses abi. Gerçekten sessiz bir dış filtre istiyorum derseniz bu arkadaşı tercih edebilirsiniz ama onun da tabii ki bazı kuralları var. Hacim. Övdüğüm üçüncü nokta ise kullanım kolaylığı. Yani bu ürünü açması, şöyle bir yandan açayım bu arada. Ürün incelemesi detaylı olduğu için çok bahsetmeyeceğim ama şöyle 2 tane sehpası var. Biri alta geliyor, biri üste geliyor. 3 tane standart süngeri var. Onları da koyduk diyelim. Üst sehpayı koyup şu kapağı kapatınca tabii bunun içine su dolduruyoruz kurumun yaparken. Bu kadar kolay aslında sökmesi, takması, temizlemesi vesaire. Ve ben şimdiye kadar da hiçbir su kaçağı, ne bileyim çatlama, kırılma, herhangi bir hiç problem yaşamadım. Lakin bazı kullanıcılardan gördüğüm, duyduğum ve forumlarda, ne bileyim WhatsApp gruplarında, Facebook gruplarında gördüğüm şu kısmı kıranlar varmış. Benim bu filtreyi hor kullandığım dönemler de oldu ama yani herhangi bir problem yaşamadım. Gayet dayanıklı. Yani hem giriş hem çıkış tarafları gayet şu malzemeler dayanıklı yani. Bunu kırabiliyorsanız helal olsun. Bayağı bir güç uygulamışsınızdır demektir. Kaçak konusundan yana ben hiç problem yaşamadım. Kullanımı, ergonomisi, işte ürün kalitesi olarak da çok memnun olduğumu söyleyebilirim bu konuda. Ürünün övdüğüm bir diğer noktası da tabii ki boyutları. Şöyle baktığınız zaman neredeyse benim elimle bir karış. Yani şurası 20 santim falan. Küçük bir ürün ve bunu istediğim zaman mesela şurada kaloriferimin üstüne koyabiliyorum. Akvaryumların arkasına saklayabiliyorum. Ya da ev içinde bir mobilya arasına koyacaksanız hortumları ayarladıktan sonra bunu sağa sola sıkıştırabiliyorsunuz. Yani ebatı da gayet iyi. Şöyle baktığınız zaman küçük bir çapı var bunun. O yüzden hani bunu her yere sıkıştırıp koyabiliyorsunuz. Yer kaplamaması da çok avantajlı bir şey. Ben bu ürünün boyutları ve kullanımını da çok sevdiğimi söyleyebilirim. Yani benim övdüğüm bir diğer nokta da bu olabilir. Diğer övdüğüm nokta uzun ömürlü olması ve malzeme kalitesi. Demin malzeme kalitesinden bahsettim ama o plastik vesaire aksamları içinde. Şu anki bahsettiğim konu motor konusu. Ben ne zaman filtrelerimi böyle boşa çıksa mutlaka çıkartıp böyle birine verecekmiş gibi ya da ben teslim almak istiyormuşum gibi çıkartır temizlerim. Motorunun da kablosunu her zaman böyle tellerim falan tertemiz kenara ayırırım.
O yüzden bu tarz ürünlerde de sizin de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Sunsun 603'ün arkadaşlar şöyle bir motoru var bilmeyenler için. 6 wattlık bir motor. Bu filtre orijinal kutusunda belirtilen teknik verilere bakarsanız saatte 400 litre su çevirdiğini söylüyor. Aynı şekilde motorun üstündeki etikette de yazmışlar. 6 watt 400 litre bölü saat. Yani saatte 400 litre çevirdiğini söylüyor. Biz bir filtrenin akvaryum hacminin en az 4 defa çevirmesini isteriz. Yani 100 litrelik bir akvaryumda 400 litre çevirecek bir dış filtre kullanmanız lazım. Ya da 500 litre. Yani 4 defa çevirse kafi yani. Okeydir. Daha fazla olursa da iyidir yani. Başka da düşünüyorum. Övebileceğim bir şey yok yani. Herhangi bir problem yaşamadım. Ses sorunu yaşamadım. Fiyatı gayet iyi. Sessiz olması çok çok büyük bir avantaj. Dayanıklı, küçük. Sağa solda sıkıştırıyorum. Ben daha ne isterim abi? Ya şu evladiyelik bir ürün. Eğer hani buraları kırmazsanız, bir aksamında kırık çatlak bir şey olmazsa ya da motorda bir problem olmazsa bunu al abi, ömür boyu kullan. Arada bir hortumlarını değiştirirsin belki. O da 3-5 yılda bir. Cillop gibi kullanırsın. Baktığınız zaman birçok şeyi övdüm. Başka da bir şey aklıma gelmiyor. Sunsun 603B'yi övüyorum yani. Gerçekten övdüğüm bir ürün. Ürünü fazlaca övdüm. Dilerseniz sövme bölümüne geçelim. Ürünlere övmece sövmece yaparken temel bazı oluşturan şeyler tabii ki fiyatları, ona göre bir değerlendirme yapıyorum kendimce. Bu ürün hakkında sövebileceğim bir tane nokta var. O da çok böyle majör bir şey değil ama negatif bir şey olduğu için siz de bilin diye eklemek istedim. Ürünün kutusunda da yazıyor ama şu kullandığımız 6 wattlık motorun üstündeki etikette de belirtilmiş. Ben diyor standart olarak içimde gelen süngerlerle beni bağlarsam bir akvaryuma ben diyor saatte 400 litre su çeviririm diyor. Ama bu yalan. Ben bu filtreyi 110 litrelik akvaryumda da kullandım. 20 litrelik akvaryumda da kullandım. 40 litrelik, 60 litrelik, 30 litrelik birçok akvaryumda kullandım. Karides akvaryumlarında kullandım. Bitkili akvaryumda kullandım. Canlı doğuranlar, aksolot vesaire. Hani beni takip ediyorsanız birçok akvaryumda ben bunu denedim. Emiş uçlarını değiştirdim. Çıkış uçlarını değiştirdim. Çok fazla modifiye yaptım. Bu motoru burada kullandım. Burada kullandım. Üzerinde oynamaya da çok müsait bir filtre bu arada. Ama standart olarak içinde gelen 3 kat süngerle birlikte bağlasanız da saatte 400 litre çevirmiyor. 100 litrelik bir akvaryuma yetersiz gelecek bir filtre. Daha önce çektiğim Sunsun 603B videonun altında yazanlar var, forumda soranlar var, WhatsApp, Facebook gruplarına denk geldiğim kişiler var. Burası çok önemli arkadaşlar. Bu filtreyi 80 litrenin üzerindeki bir akvaryumunuz varsa kullanmayın. Yetersiz geliyor. 100-150 litre arasında bir akvaryumunuz varsa bu filtreyi oraya bağlarsanız yetersiz gelecektir. Ekstradan bir filtre daha eklemeniz gerekir. Bu filtreyi alıp akvaryumda takacaksanız benim naçizane tavsiyem en fazla 80 litrelik akvaryumlarda kullanmanız olur. 80 litre de aslında biraz fazla gibi ama hani iş görüyor. Onu söyleyebilirim. 60-70 litrede cincik gibi kullanırsın abi. Çok fazla işini görür. Bunu 60 litrelik bir akvaryuma bağlarsan ya belki de bir yıl boyunca açmazsın. Bu temizlik konusunda tabii ki hani senin içine dizdiğin medyayla, elyaflarla, biyolojik materyaller neyse ona bağlı olarak değişebilir ama içindeki materyalleri de çok fazla sıkıştırmazsan, elyaf gibi hani çok fazla yoğunluk oluşturmazsan partikül emmek için 6 ay, 1 yıl böyle temizlemeden kullanırsın yani. Seni üzmez bu. Ama dediğim gibi negatif olarak söyleyebileceğim şey kendi verisini 100 litre diyor. Yani 100 litrelik bir akvaryum için kullanın diyor. Ama 100 litre için yemez abi. Maksimum 80 litre. Eğer 80 litre üzerinde bir akvaryumunuz varsa bu filtreyi tavsiye etmem size. Ürün hakkında söyleyebileceğim negatif şey, yani sövebileceğim bir tane madde vardı. O da buydu. Sonuç olarak finale geldiğimizde 2026 ya da 2027 bundan sonraki yıllarda bu ürün Türkiye'ye gelir mi, gelmez mi, fiyatları ne olur hiç bilinmez. Fakat uygun fiyatlı olsun, sessiz olsun ve filtrasyonu adam gibi yapsın, kullanımı kolay olsun, temizliği kolay olsun derseniz dolgu ışığım söndü bu arada. Vallahi kafam, ben ne anlatıyordum ya. Bu filtreyi tavsiye eder misin noktasında çok gönül rahatlığıyla içim rahat önerebilirim abi. Bunu buradan böyle çok zorlayıp kırmazsanız, şu dirsek bölümlerini kırmazsanız, bunu bir yerden düşürüp çatlatmazsanız bu kovayı falan, bunu evladiyelik kullanırsın abi. Gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim yani. Geldik şimdi ürüne puan verme kısmına. 10 üzerinden bu filtreye kaç puan verirsin dersen ben bu filtreye 10 üzerinden gönül rahatlığıyla 9 puan veririm. 1 puanı da dediğim gibi burada kocaman yazmış abi bak. Diyor ki ben saatte 400 litre çeviriyorum diyor. Baktığın zaman biz bunu 100 litrelik akvaryumda çok rahat kullanıyor olabilmemiz lazım. Sadece bir puan buradan kırdım ama onun dışında
Al bunu abi, at kenarına, rahat rahat kullan. Bunun emiş ucuna biyolojik sünger geçir, karides akvaryumunda kullan. Emiş ucundaki ızgarayı çıkart, aksolot akvaryumunda kullan. Uygun hacimdeki bütün akvaryumlarda kullanabilirsiniz. Ben tavsiye ederim. 10 üzerinden 9 ya. Çok düşünmeye gerek yok ya. 10 üzerinden 9. Bunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bu ürünün kutu açılış videosu, deneyim videosu. Aynı zamanda bu motoru üste taktım, alta taktım. Ne gibi performanslar aldım? 6 ay boyunca kullandım. İçinden nasıl pislik çıktı? Nasıl temizledik? Ne gibi verimler aldım? Bu filtreyle alakalı 2 tane daha videom var kanalda. İnceleyebilirsiniz. Deneyimlerim orada da mevcut. Ben tamamen övmece ve sövmece için, puan vermek için, fiyat performans ürünü olduğunu vurgulamak için Sunsun 603B'yi son kez bir videoyla taşlandırmak istedim bu konuyu. Çünkü bu saatten sonra Sunsun 603B ile alakalı bir video çekmeyeceğim. Finali yapayım istedim. Umarım bu filtreyi almayı düşünen arkadaşlara bir nebze de olsa bir faydam olmuştur arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla alıp bunu kullanabilirsiniz, yani sizi üzmez. Alanlara da hayırlı olsun. Bu video bir reklam ya da sponsorluk değildir. Tamamen kendi deneyimlerimi aktarmak istedim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz şu aşağıdaki abone ol butonuna basarsanız bu kardeşinizi desteklemiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada ben ilk defa dikkat ettim. Biz buna Sunsun diyoruz da firmanın adı Sensen'miş lan. Bak. Sensen diyen var. Sunsun diye yazılıyor. Sansan diyen var. Güzel filtre yapmış adam. Ne diyeyim.